Adını Philip Larkin'in bir şiirinden alan Down Cemetery Road, kağıt üzerinde harika bir fikir gibi görünüyor. Kaba özel dedektif Zoe Boehm ve müze çalışanı Sarah Tucker, gizemli bir patlamanın ardından bir araya gelmek zorunda kalan son derece tuhaf bir çift. Sonraki 8 bölümde, İskoçya'nın dağlık bölgelerinde ve parlamento binasında geçen bir gizemin derinliklerine çekiliyorlar. İzleyicilere ikisini de tehlikeye atan açıklanamayan bir kayboluşun ardındaki kanıtları sunuyorlar. Herkesi suç ortağı haline getiriyor ve çok satan yazar Mick Herron'un bir başka karmaşık gerilim romanının temellerini atıyorlar. Slow Horses yazarı Morven Banks tarafından uyarlanan Apple, Down Cemetery Road ile bir kez daha altın madenini vurmayı hedefliyor. Oscar ödüllü Thompson ve BAFTA adayı Wilson'ın da katılımıyla filmdeki her şey tam bir home run. I May Destroy You'dan Fehinti Balogun ve Black Dawes'da rol alan Nathan Stewart Jarrett'ı da hesaba katarsak, bu son uyarlamadaki her şey izleyicileri büyülemeli. Ancak en iyi planların bile tutmadığı kısa sürede ortaya çıkıyor ve şu sorular akla geliyor. Apple, Slow Horses'ın etkisiyle aşırı mı yatırım yaptı ve Down Cemetery Road uyarlaması biraz fazla mı ileri gitti? Emma Thompson'ın katılımıyla bile Down Cemetery yolunda zorluklar yaşanıyor. Emma Thompson bir kurum. 2 Oscar ödüllü, dönem draması mükemmelliyetçisi ve Jane Austen konusunda önde gelen bir otorite olan Down Cemetery Road, yeni bir meydan okuma sunuyor. Alaycı detektif Zoe Boehm'in kimliğine bürünen Thompson, kuralların dışına çıkıyor ve asker botları ve gri, dikenli saçlarıyla iç çıtırını kucaklıyor. Daha yaşlı, daha bilge ama aynı derecede asi olan izleyiciler, Boehm'in bu açılış sezonunda büyük bir rol oynamasını bekliyor. Ancak Emma Thompson'ın tüm çabalarına rağmen bu eşsiz karakter parçalanmış bir hikaye örgüsü tarafından gölgede bırakılıyor. Bu uyarlamanın bir yerinde harika bir hikayenin ortaya çıkmak için mücadele ettiği inkar edilemez. Slow Horses'ı bu kadar başarılı kılan tüm unsurlar mevcut, ancak ivme eksikliği var. Zoe çoğu zaman bu dizi için neredeyse fazla iyi hissediyor ve Thompson'a bu ilk bölümlerde etki yaratması için nadiren yeterli süre veriliyor. Oscar'a ulaşmadan önce The Tall Guy gibi Richard Curtis filmlerinde deneyim kazanan biri için buradaki performansı ton tutarsızlıkları yüzünden sekteye uğruyor. Zoe Isaac'a, "Biliyor musun, bir ara doktor olmayı düşündüm ama o zaman bile bakım mesleklerine uygun olmadığımı biliyordum." Emma Thompson'ın muhteşem performansını deneyimlemek için bu gösteriye dalan izleyiciler hayal kırıklığına uğrayacak. Tüm tavırlar yerli yerinde ve zamanlaması da mükemmel olsa da, Down Cemetery Road'da sağlam tek cümlelik replikler bulmakta başarısız oluyor ve izleyiciyle bağ kurmakta zorlanıyor. Bu dizinin başarısız olmasının en büyük nedeni Zoe'nin empati eksikliği. Bu, nadiren özdeşleşilebilen bir anti kahramanın yer aldığı alışılmış bir cinayet gizemi. Jackson Lamb ve Sir Gary Oldman'la karşılaştırılmalar kaçınılmaz. Ancak Ruth Wilson ve Emma Thompson arasındaki uyumsuzluk da bazı izleyicilerin üstesinden gelmekte zorlanabileceği başka bir engel oluşturuyor. Üst düzey karakter oyuncularına rağmen bu Mick Herron gerilim filmi boşa harcanmış bir fırsat gibi görünüyor. İster A Very Royal Scandal'daki Emily Maitlis'i, ister His Dark Materials'daki müthiş Mrs. Coulter'ı canlandırıyor olsun, Ruth Wilson hala bir karakter oyunculuğu bilmecesi. Ne yazık ki en iyi niyetlere rağmen bu Apple orijinalinde hiçbir yetenek işleri tersine çeviremiyor. Down Cemetery Road'un son bölümlerinde Wilson Thompson'ın yanında yer alıyor ama beklentileri karşılayamıyor. Bu uyarlamayı engelleyen şey sadece aralarındaki kimyanın eksikliği değil, aynı zamanda neredeyse hiç ekran süresi paylaşmamaları. Üstelik Sarah Tucker'ın yapacak çok az şeyi var ve bu nedenle izleyiciler onun hikayesine yatırım yapmakta zorlanabilir. Ruth Wilson ve Emma Thompson'ın takım halinde olma potansiyeli üzerinden pazarlanan bir dizi için, Wilson'ın en iyi anlarından bazıları başka bir oyuncunun karşısında gerçekleşiyor. Ortada Sarah ile karşılaşan Downey rolünde Nathan Stewart Jarrett gerçek bir izlenim bırakıyor. Benzersiz bir dinamik paylaşıyorlar ve bu cinayet gizemi karışımına biraz hayat katma tehdidinde bulunuyor. Hem Zoe ve Sarah o kadar uzun süre ayrı kalıyorlar ki sonunda güçlerini birleştirdiklerinde çok az ve çok geç kalmış gibi geliyor. Ne Thompson ne de Wilson kötü performanslar sergiliyor. Ancak nedense bazı hikaye unsurları bir türlü uyuşmuyor. Bununla birlikte aynı derecede yersiz hisseden ve gerçekten de sünük performanslar sergileyen topluluk oyuncuları da var. Sarah, Downey'e, "Senin profesyonel olduğunu biliyorum
Ama İskoçya'ya yürüyerek gitmek pek de iyi bir strateji gibi görünmüyor. Bazı izleyiciler, kusursuz Sweet Tooth filminden hatırlayabileceği Adil Ahtar, kalemşörden siyasi yancıya dönüşen Hamza rolüyle bunun en iyi örneği. Darren Boyd'un duygusuz C rolündeki Hamza'nın aksine, üzücü bir şekilde komik olması gerekirken yine de tatsız kalıyor. Bürokratik görünümün altında bir vicdan krizini ima etmesi ve sevimli hissettirmesi beklenen bu beceriksizlik sonuç olarak asla inandırıcı olmuyor. Down Cemetery Road bir gerilim filmi mi, dram mı yoksa bambaşka bir şey mi olduğuna karar vermekte sıklıkla zorlandığı için bu sorunun kökeni nihayetinde yapıya dayanıyor. Mezarlık Yolu bu topluluğa minnettarlık borcunu taşıyor. Soğukkanlı performansı ve abartısız tehditkarlığıyla bu diziyi bir üst seviyeye taşıyan oyunculardan biri Fenty Balogun. İntikam hırsıyla hareket eden ancak kiralık bir silahtan başka bir şey olmayan Amos, bu kadronun başıboş topu. Bu dizinin parçalı yapısı hakkında çok şey söylüyor. Kadro oyuncuları izleyici çekmesi gereken önemli isimlerden daha ilgi çekici. Talia Ross, S rolünde, "Ben bir güven kültürüyle hareket ediyorum. Ancak bu güven ihlal edilirse, çocuklarıma da söylediğim gibi bunun sonuçları olur." Ne yazık ki Down Cemetery Road bu yardımcı oyuncularla tanımlanıyor ve onlara yatırım yapmaya istekli izleyiciler için hala keyif alınacak şeyler var. Darren Boyd S rolünde neşeyle buz gibi bir varlık sergiliyor. Sorguya çekilirken bile gardını indirmiyor. Göz ardı edilen Pip Torrance ise Doktor Isaac Wright rolünde hiçbir zaman gösteriş yapma fırsatı bulamıyor. Ancak bunlar yoktan var ederek ustaca bir performans sergilemek için kağıt üzerinde neredeyse hiçbir şeye ihtiyaç duymayan oyuncular. Sorunu şu ki, Down Cemetery Road tek başlarına ortaya koyabileceklerinden daha fazla içeriğe ihtiyaç duyuyor ve bu ağır işi başka biri yapmalı. Down Cemetery Road ikinci sezonu hak ediyor mu? Hikaye ve formüle bağlılık gibi tüm sorunlara rağmen Down Cemetery Road izlenebilirliğini koruyor. Ton olarak kopuk ve biraz cansız gelebilir, Slow Horses'daki orijinal sürprizlerden birkaçını yansıtıyor olabilir ancak yine de kurtarılacak şeyler var. İzleyiciler Emma Thompson'ın küçük ekrana adım atmasını ve tüm keskinlikleriyle kaba bir elmasla mücadele etmesini, Sir Gary Oldman'ı taklit etmeye çalışırken keşfedilmemiş toprakları keşfetmesini ve Mick Farrell'ın geçmiş kataloglarından unutulmaz birini yaratmasını takdir edecekler. Zoe Boham, anlatılmaya değer bir hikaye arayan gerçek bir orijinal gibi hissettiriyor. Dolabındaki iskeletler ve muhtemelen herkesin kabus görmesine neden olacak bir geçmişle her şeye rağmen güçlü bir kahraman olmaya devam ediyor. Ancak Wilson'la arasındaki bu uyumsuzluk, Sarah'nın kıyaslanamayacak kadar önemsiz kalması ve bunun sonucunda dizinin zarar görmesi nedeniyle bu çabaları baltalıyor. Baştan sona gizemli bir varlık olarak kalsa da, karakter gelişimi minimal hissettiriyor ve Sarah Tucker'ın öne çıktığı çok az an var. Zoe Sarah'a, "Sarah, seni bir daha asla görmemeyi umuyordum ama şanslısın ki ben yoldayım, o yüzden ayık kalmaya çalış." Herhangi bir televizyon dizisinden hoşlanmamak çok zordur ve Down Cemetery Road daha da hayal kırıklığı yaratıyor. Oyuncu kadrosu ve karakterler arasında bu diziyi unutulmaz kılmak için çok fazla potansiyel var. Ancak parçaları bir araya getirmekte zorlanıyorlar. Slow Horses'ın ardından Apple, Mick Herron'la bunu herhangi bir yöne götürebilir, hatta ondan yalnızca kendileri için tamamen orijinal bir şey yazmasını bile isteyebilirdi. Bunun yerine yapımcı olarak Oscar ödüllü bir oyuncu da dahil olmak üzere mevcut en etkileyici karakter oyuncularından birini bir araya getirdiler. Uyarlamadan Slow Horses mezunlarının sorumlu olmasıyla Down Cemetery Road'la ilgili her şey garanti altına alınmalıydı. Ne yazık ki izleyicilerin elde ettiği şey gelişmemiş yan olay örgülerine sahip vasat bir cinayet gizemi. Zoe Boham ve Sarah Tucker'a daha erken odaklanmak kesinlikle fark yaratırdı. Bu hayal kırıklığı etrafındaki hikayeyi yücelten bir topluluk kadrosunun olumlu yanlarına rağmen devam ediyor. Mick Herron'ın heyecan verici bir bölümünün başlangıcı olması gereken bir dizi, tek bir sezonda yaşayıp bitebilir ve izleyiciler beğenip beğenmediklerine karar vermeden önce ilk engelde düşebilir. Ancak Apple ikinci bir sezona yatırım yapmaya hazırsa ve izleyiciler Zoe Boham'i potansiyeli olan bir anti kahraman olarak görürse Emma Thompson geri dönebilir. Sonuçta Paramount'taki The Agency yenilendi ve dürüst olmak gerekirse bu ondan daha iyi.
Down Cemetery Road, 29 Ekim'de Apple TV Plus'ta yayınlanmaya başlıyor ve her hafta yeni bölümler yayınlanıyor.